Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Açık mavi renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Çok şık bir model. Patiğimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka bölümü bir tık daha uzun yapabilir benden. Daha küçük yapmak isteyenler de arka bölümü kısaltabilir, haroşa sayısını azaltabilir. Şimdi hep birlikte modelimize başlayalım. Öncelikle hanımlar, ben patiğime burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmeğimi atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. Ardından geri döndüm. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. Burun kısmında 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğim 3, 4, 5, bir ilmek daha ördüm 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. İlmeklerimi altışar altışar iki şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek şuradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Şöyle başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. Bu şekilde. Bakın 4 ilmeğim oldu burada. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım hanımlar. Şu 3. ilmeğim. 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte, patik burnunda bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. Böylece bir sıra örmüş oluyoruz hanımlar. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda şöyle sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4 şişimdeki ilmekleri de bir sıra düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Kenar başta 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Birlikte modelimize geçeceğiz. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim. Artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğiz. Hanımlar, bu modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Ön yüzde modelde 1. sırada. Patiğimizin tabanına zaten model kurulumu yapmayacağız. Öndeki ilk 2 şişe modeli kuracağız. Modele başlıyorum. İlk 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Tekrardan 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 2 ve diğer şimdiden devam ediyorum. Şu 3. ters ilmeğim, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters öreceğim. Son bir kenar ilmeği kaldı. Bunu normal düz ördüm. Bunu devamlı model bitene kadar düz öreceğiz artık. Tabanımıza geldim. Tabanımıza model kurulumu yapmıyoruz hanımlar. Tabanda ilmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Evet, diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ilk şişime geldim. Modelimizde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Yine 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. İlk 3 ilmeğim ters. Şimdi burada bir düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi ördükten sonra hemen yanına ipimi şişime bir kere doladım. Bir artırma yaptık burada. Aradaki 3 tersimi yine ters örüyorum. Burada ilmek sayıları artıyor. Sonrasında bu ilmekleri toplayacağız. Tekrar bir düz ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doladım.
yanındaki 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm, ipimi şişime doladım. Aradaki 3 ters ilmeğim ters örülüyor. İkinci şişime geldim. Ters ilmeğimi ördükten sonra bir düz ilmeğimi örüyorum. İpimi şişime doladım. 3 ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bir düz ilmeğimizi yine ördüm. İpimi şişime doladım. 3 ilmek tersimi ters örüyorum yine. Bir düz ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doladım. Bu 3 ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve yandaki bir kenar ilmeğimi düz ördüm. Artık buraya model kurulumu yapmadım. Tabanımıza geldik yine. Tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ön yüzde ilk şişimize geldim hanımlar. Modelimizde 3. sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ben hemen ilk 3 ters ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de düz örüyorum. 2 düz ilmek oldu burada. 3 ters, 2 ilmek düz. Modelimizin 3. sırası bu şekilde. 3 ilmek düz örüyorum. Pardon, aradaki 3 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmek düz. Bakın artırdığım ilmeğimi de düz ördüm. 3 ters 2 düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci şişime geçtim. Şu ters ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters ve kenarda 1 ilmek var. O burnu düz olarak ördüm. 3. sırayı tamamladık. Geldik tabanımıza. Yine tabanımız düz olarak örülecek. Diğer şişime geçtim. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Buralarda çünkü gösterilecek bir model, bir detay, bir ayrıntı yok. Düz örgü. Evet, tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 4. sıramız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu 3. ters ilmeğim. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum yine. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum ve kenardaki bir ilmeğimi düz ördüm. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımıza geldim. Yine tabandaki ilmeklerim düz örülüyor. Hiç sıra atlamadan bu ilk modelin kurulumunu göstermeye çalışacağım size. Evet, tabandaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Geldik ön yüze. Modelimizde 5. sıramız. Bu sıramızda da yine ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters öreceğim. İkinci şişten devam ediyorum. Şu 3. ters ilmeğim.
2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ters. 2 düz. 3 ilmek ters ve kenarda kalan bir ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımızı öreceğim. Ön yüzde modelin 6. ve sonuncu sırasını yapacağız hanımlar. Her 6 sırada bir aynı model tekrar ediyor. Dediğim gibi gayet kolay bir model. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, tekrardan ilk şişimdeyim. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramız. Şimdi ilk 3 ilmeğimi yine ters öreceğim. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters örülüyor. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var. Şu 3. ters ilmeğimi de ördüm. Bakın 2 düz ilmeğim var. Birini artırarak yapmıştık. Burada sağa doğru kesim yapacağım. Şu 2. düz ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini bir keserek ördüm. Sağa doğru kesim yaptım. Burada tekrar ilmek sayımız 1'e düştü. Aradaki 3 tersimi ters örüyorum. Yeniden hemen şuradaki 2 düz ilmeğimi aldım. 2. düz ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini bir keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Aradaki 3 tersimi örüyorum. Yeniden 2 düz ilmeğim var. Şu 2. ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini bir keserek örüyorum. Aradaki 3 ters ilmeğim ters örülüyor. Şöyle. Tekrardan önde 2 düz ilmeğim var. 2. ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini bir keserek örüyorum. Arada yine 3 ilmek tersimi ters ördüm. Tekrar 2. düz ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini bir sağa doğru kestim. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yeniden 2 düz ilmeğim var burada. 2. ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini bir kesiyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Son bir ilmeğim düz. Modelimizde 6. sıramızı tamamladık hanımlar. İlk modelimizi oluşturduk. Şimdi tabanımızı öreceğim. Ön yüzde tekrar sil baştan aynı modeli kuracağız. Modelimizin hepi topu bu kadar. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Evet. Bakın ilk modelimiz tamamlandı. Zaten model ördükçe kendini gösteriyor hanımlar. Şimdi kafanız karışmasın diye ikinci modeli de birlikte yapalım. Öncelikle şimdi ilk modeli unutun. Şimdi ikinci modele sil baştan başlıyoruz. Modelde 1. sıramız. İlk modelde ne yaptıysak aynısını tekrar edeceğiz. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ters. Modelin 1. sırası 1 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 tane ters örüyorum. İkinci şişten devam edeceğim. Şu 3. ters ilmeğim. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 düz. 3 ilmek ters örüyorum. Ve kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde modelin ilk sırasını yaptık. Tabanımız düz örülecek hanımlar. Tabandaki ilmekleri düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzde modelde 2. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi bir ilmek düzümü ördükten sonra ipimi şişime doladım. Tekrar 3 ilmek ters örüyorum. Bir düz ördükten sonra ipimi şişime doladım. 3 ilmek ters örüyorum. Bir düz örüp ipimi şişime doladım. 3 ilmek ters.
İkinci şişimden devam ediyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bir düzümü örüp ipimi şişime doluyorum. 3 tane ters örüyorum. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. 3 ilmek ters örüyorum. Bir düz ördüm. İpimi şişime doladım. 3 ilmek ters ördüm. Ve son bir ilmeğim düz örülüyor. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet, tabanımı ördüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz öreceğim. Bakın artırdığımız ilmekleri de bu sırada düz örüyoruz. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. 3 ilmek ters. İkinci şişten devam ediyorum. Ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 düz. 3 ilmek ters. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum ve kenarda kalan bir ilmeğim düz. 3. sırayı tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 4. sıra. İlmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk modelde olduğu gibi. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. Bu şekilde. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. 2 düz. 3 ters, 2 düz. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters ve son bir ilmeğim düz. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi modelde ön yüzde 5. sıra. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters, 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. İkinci şişten devam edeceğim. 2 düz. 3 ters. 2 düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters ve kenardaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu sıramızda önde 2 düz ilmeğim var. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne şöyle getirerek şöyle ikisini bir keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yapıyoruz. Aralardaki 3 tersimiz ters. Tekrardan bu 2 düz ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini bir örüyorum. Aradaki 3 tersimi ters olarak ördüm. Tekrar 2 düz ilmeğim var. Yine bunu da sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle aradaki 3 ilmek tersimizi ters örüyorum. İkinci şişten devam ediyorum. Şu 3. ters ilmeğim. Tekrar 2 düz ilmeğim var. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Araya 3 ilmek ters örüyorum. Yeniden şu öndeki 2 düz ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Aradaki 3 ilmeğim ters. Yine bu 2 düz ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini bir kesiyorum. Arada 3 ilmek tersim var. Ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Modeli tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim.
Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim tekrar ön yüzdeyiz. Bakın şeklimiz kendini göstermeye başladı. 2 tane modeli oluşturduk. Şimdi tekrar sil baştan 3. modele başlayacağız. İlk 2 modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Bu şekilde ben patiğimin ön bölümüne şuraya toplamda bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. Tam da bu aşamada. Sizler patiğinizi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ön bölümünü. Dileyen 5 model olarak da yapabilir. Yani ayak ölçünüze göre ayarlamak istiyorsanız patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Bilek bölümünü ne kadar öreceksiniz? Kısa mı uzun mu? Buna siz karar vereceksiniz. Ölçüyü bu şekilde ayarlayarak patiğin boyutunu da belirleyebilirsiniz. Ben buraya dediğim gibi 6 model yaptım. Şimdi patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım hanımlar. Gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Toplamda buraya 6 adet modelimi yaptım. En son 6. modelimin 6. yani sonuncu sırasını yaptım, orada bıraktım. Şimdi hanımlar bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim. Hemen bilek ayrımına geçeceğiz. Bu ilk şişimizde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar, yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Şöyle tam ortada. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geldik. Şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum ben. Şimdi ikinci şişime geldim. Bu kenardaki ilk 8 ilmeğimi haroşa düz öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız var. Bu haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geçtim. Buradaki ilmekleri de yine düz olarak örüyorum. Patiğimin bu arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum hanımlar. Bakın farklı. Şiş üstte, ip altta. Şöyle. Bu ön bölümleri yaparken hep aynı yöne ördüğümüzde şöyle yapıyordum. Şişim altta, ipim üstte. Böyle alıyordum. Arkaları örerken ilmekleri farklı alma sebebim şu: arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Sizin ilmekleriniz nasıl düzgün düşüyorsa örgünüz, o şekilde örebilirsiniz. Tekrar ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine burada da düz örüyorum. Bu şekilde. Son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da yine düz öreceğim. Arka yüzde de bu haroşalarım düz örülecek. Evet, bilek ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Patik arkası artık bu şekilde yapılacak. Bu ilk kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğim haroşa düz örüyorum. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü kenara. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Evet, tabanımıza geçtik. Burada da yine ilmeklerimizi ters öreceğim. Patiğimizin bu arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Patiğimiz böyle örülüyor hanımlar. Şimdi son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Kenardaki son 8 ilmeğim haroşa, onlara düz öreceğim. Şöyle. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum.
Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Şu kenar ilmeğimle birlikte 8 ilmek haroşam düz örülecek. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrım yaptığımız yere kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm hanımlar. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek örün. Ayak numarasını böyle belirleyebilirsiniz. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından buluşalım. Birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Şurada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada 4 şişte şu bölüm bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için 4 şişte olan ilmeklerimiz bakın tek şişte toplanacak duruma geldi. Dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde de kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi topuğumuzu kestik, geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Araya bakıyorum hanımlar. Burada 7 ilmek vardı bir önceki sırada. Şimdi 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu işleme şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Sonrasında buluşalım. Birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Şimdi tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerimi de şu şekilde yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu şekilde.
Ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Artık önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu hemen gizleyeceğim hanımlar. Şöyle arka bölüme tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek iyice sıkılıyorum. Şöyle. Evet, patiğimizi tamamladık. Bakın. Topuğumuz şöyle ayağa giyince zaten böyle duruyor. Gizli kesim çok güzel, temiz görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle hanımlar, bakın. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, zarif bir modeli oldu. Ayaktaki duruş da gayet güzel. Çeyiz için de uygun. Günlük kullanım için de gayet uygun bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.